Evet, herkese merhaba. Bosch Boxberg'teki test merkezindeyiz şu anda. Arttırmış gerçeklikle alakalı bir gözlük taktım ve arabanın üzerinde gördüğüm düğmelere basıp özelliklerini anlamaya çalışıyorum. Gerçekten çok güzel. Bu bir elektrikli araba. Şurada arka tarafında bataryalarını görebiliyorum. Bunun demosunu size nasıl izletirim bilmiyorum ama şurada örnekler var. Onları da çekip size göstermeye çalışacağım. Şimdi şurada yeşil bir şey var mesela. Balata sistemini gördüm. Fren sistemi. Burada bir tane daha var. Burada motoru, elektrik motorunu görüyoruz. Şurada bak duruyor. Evet, bu artırılmış gerçeklik işi gerçekten çok güzel. Bak burada motor sistemi, elektrik sistemi, her şey çıktı. Bu ana bir düğme yakaladım galiba. Torpido kısmı. Yani siz burada şimdi bir şey görmüyorsunuz ama ben burada bir sürü düğmeler görüyorum. Bastım, özellikler açıldı. Hakikaten keyifli bir deneyim. Keşke siz de yapıyor olabilseniz. Nasıl gözüküyor mu bilmiyorum ama bu arada kablosuz bir gözlükle gezmek de güzelmiş. Şimdi içinde farklı düğmeler varmış. Buna bakacağız. Ha bak, radyatör sistemi çıktı. Şimdi fren sistemine yakından bakabiliyoruz. Gerçekten çok enteresan. Bayağı pedal sistemi. Şanzımanı falan. Siz bir şey görüyorsunuz, böyle deli gibi hissediyor insan kendini ama gerçekten bir sürü şey var. Artık böyle ustalık da böyle olacak, biliyor musunuz? Usta oturacak, gözlüğü takacak, içini görecek arabanın böyle. Aslında bunun eğitim sisteminde düşünsenize, çocuklar daha tamamen sanal ortamda gerçekten uygulamalı birebir her şeyi görme şansına sahip olacak. Güzelmiş. Şu broşürü de alalım. Şimdi geleceğin kamyonuyla, tırıyla daha doğrusu tanışacağız. Bu ekonomiyi sağlayacak, trafiği azaltacak ve işte bu mobil taşımacılık konusunda ileri bir teknoloji. Evet. So, welcome ladies and gentlemen into our truck of the future. The driver identifies himself by means of video-based facial recognition and using the driver's monitoring camera. We like to pick up a trailer in the yard right now. He already started the engine, but you will not hear any noise because we're using a plug-in hybrid and we're driving the ground purely on electricity. Let's pick up the trailer right now. As you see, the driver doesn't have to do anything because we're running in fully automated mode to pick up the trailer. We're using for navigation GPS and environmental sensors like cameras, radar, ultrasonic sensors. And the driver just have a look on the surround view to check all the docking status. Now docking is done, that's it, in fully automated mode. As soon as docking is complete, the driver sees the docking status and could look inside of the trailer. Inside the trailer we have a track queue system which checks the cargo and gives him the information. Everything is fine, it's securely stowed and complete. We can leave and go to our destination. He's just choosing right now his favorite web cloud music on this multimedia board because we are offering a broadband internet access. Now just let's go to our destination. The receiver of the cargo is informed over the cloud about our departure, and we're starting right now with the diesel engine
and the driver has to do the steering, but he gets a lot of support from Bosch driver assistance systems like the adaptive cruise control, which always keeps the distance to the vehicle in front, matches its speed, and could bring the truck even to a stop should it encounter a traffic jam. At the same time, road sign recognition prevents the truck from exceeding the speed limit. The lane keep assist keeps us firmly in its own lane. When we're turning, we check if we are putting any road user at risk, and we warn if you do so. And in this case, in this case, did you see that? I was talking too much and the driver wasn't so concentrated. There was a car passing by, which he didn't notice, but our system's checking all the traffic. We have a predictive emergency braking system on board, and this system just put the truck's brakes on just right on time. So we go on, but we have to check the cargo. The track Q system is informing us that an acceleration sensor in the trailer determined that for one of the packages labeled fragile, the threshold value exceeded. So we're going to check the load and telling him everything is fine, just go on, but we will inform the receiver about this incident. So, as you can see, now we are on the road. The driver receives some more information which are more in the future and using therefore our connected horizon. We are on our road right now, and the driver will receive even more than only driver assistance, because the Bosch technology enables the truck to highly automated driving. That means if he just confirms the suggestion to go his way in automated mode, we will give over the control to the technology of Bosch, so the truck itself will do all the steering. You see, the driver doesn't have to do any steering anymore. He now could just relax and do other things like office work, for example. Highly automated drive offers a special use case for trucks, platooning. Platooning is when 3 to 5 trucks drive together in a line with only minimal distance between each others. So all the trucks behind the leading truck, they will save on fuel because of less wind resistance, and they will pay a benefit for this job in the front to the first driver. So we will share the cost in future time, but as well we will run more efficiently. So now we received over the Bosch IoT cloud an information that there is a platoon nearby which the driver could join. The driver just confirms this suggestion, and the truck is weaving its way into the platoon in fully automated mode. As you can see right now here, we are running to the back of this platoon. Our system's always checking the distance and the speed to the vehicle in front, and we are decreasing the distance down to only 7 meters or 0.3 seconds. Now the docking is completed. All members in the platoon are notified, and they recognize each other's even by their names. So later on you will have a look-through vision as well, that you could see the image the driver at front will see. We are talking to each other over a vehicle-to-vehicle link, so when we can drive in a platoon as well where we have no cellular network coverage. The guy in the front is doing all the steering. When he's carrying out a maneuver, all the other one will do the same, but with a certain interval. That gives him the freedom to take other tasks. Like this order, his boss messages him to take on more cargo at the next truck stop. New mission. Yes. As well, there will come a mobile truck service to replace a lambda sensor, and he could get in touch, in contact with the next truck stop to order some drinks, some good food, or anything else he needs for his comfort. So that's our example for connectivity. So now we received over the cloud once again the information that we are close to the truck stop and we have to log out. All the other ones are notified, and you could see here that the amount we have to pay for the leading truck for his steering job at front. They open a space which is wide and secured enough just to leave the highway, and we are leaving the highway, and shortly before the entrance of the truck stop we receive over the cloud once again all the details and settings we need for running the ground purely on electricity and in fully automated mode. We are guided
exactly into our reserved parking space. The driver gets an overview about all the maintenance services which will happen right now, and since they are totally automatic, he could leave the truck. As soon as he is leaving, the truck switches into a secured parking mode, is activating the brake-in control and is informing the security service provider. What happened in the meantime, you could see here. Here comes the truck service with a new lambda sensor to replace the lambda sensor in this place. And the new cargo, the trailer control unit, just recognize the identity of the cargo on the forklift, open the trailer doors automatically, and when the load is finished, the truck itself closes once again the doors. The doors are bolted, and we are reactivating the brake-in control. The lambda sensor was replaced, and we sent over the cloud an information and an order to the control unit in the truck to recalculate and optimize the next stretch of the route. The driver is informed over his new smartphone to come back and to go on with his drive. So as you see, the driver has the comfort just to take the offer that the truck could leave once again the truck stop in fully automated mode and the next stretch on the highway as well. Our sensors already detected this passenger car which is running slow. We want to deliver just on time, so the truck decides by itself to pass this car without any influence of the driver. So when we are in the tunnel, let's have a look to our green powertrain display. On this display, the driver always could see the different modes of the plug-in hybrid and as well how much battery charge has left. You can recharge the battery out of 4 different sources. An electric socket when standing still, using the recuperation for the braking energy. You can use the diesel engine when it's running, or the new Bosch waste heat recovery system, which is recharging the battery whenever the diesel is engaged. So now we are arriving at our destination yard. Of course, the yard was informed about our impending arrival, and they sent us an information for navigating the ground, once again fully automated. They assigned a loading bay, the necessary stuff is waiting for us, so everything will happen just in time. In this case, the driver has the leisure time, or he has the possibility to check his driving hours. On this meter, he could see how many hours he was behind the wheel, how many hours left for the rest of the week, and just to take the highly automated driving into an account, we distinguish between active and passive driving time. So over the surround view, the driver has once again the fully control about the docking status. And when we are reaching the loading bay, the doors will be opened fully automated. For the driver, the job is done, and because the track queue system was checking and monitoring during the whole drive the cargo, we don't need any more an incoming good inspection. So that's a small vision, what could become reality in a couple of years. And we're looking forward that everything How will many be, years? 3, 5? we hope until 2026. So this means in 10 years. In about 10 years. 10 years. Yeah. Very good. Thank you. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you very much. Thank It was you. very nice having you. Have a good day. Is it too fast? You must told me brake a little How far bit. you can go? We will see.
now in the handling course. This is one. Wow. Ben bunu yapamazdım. Is it okay for you? Okay. Perfect. Wow. Kameram her şey düştü. An alle Shuttlefahrer, bitte kommt runter an die Boxen. Danke. So we must a little bit slowly. Şu kullanımın üstüne ben nasıl kullanayım şimdi Nuray? Bayağı kamyon şoförü gibi oldum. Ay var ya. Is it okay or another one? Okay. Okay. Enough. First one we drive only in the middle road, the second one on the right side. Everything okay? Yes, okay. Şu anda hızımız 195. Evet. 193. Yaklaşık 200 kilometre hızla gidiyoruz şu anda. Çok kahvaltı yapmadığım için çok Evet, midemizin boşalması bir avantaj değil mi Nuray? 222. Görüntüler nasıl bilmiyorum ama sallanıyor biraz ama 160 ile dönüyoruz şu anda. 165 180 190 200. Araba Porsche bu arada. ile dönüyor şu anda. 210. Parkta neymiş? Evet, şu anda hani ben bunları yapamazdım, onu söyleyeyim, bu kadar hızlı gidemem. O yüzden de iyi ki şoför arkadaşla yapıyoruz bu işi. Daha sonra şoförler ama pilot denir değil mi? Evet. So we cool down a little bit the engine
after this curve we do a race start. Race. A race start. I will show you, it's funny. It's the fastest passenger car. The S Cousin, the Audi, is the fastest SUV, Yes. and this is the fastest passenger car. Evet. Yarış başlangıcı yaptık şimdi de. Yani çok güzel başladı yarış. Bizden başka kimse olmadığı için birinciyiz. Size nasıl geliyor bilmiyorum ama biz bayağı böyle G'lerden G beğendik. Sağlam G yedik. Another start, oder do you want another race start? No, No, it's okay. okay. Then we leave the track. Şimdi dönüşe geçiyoruz. Ben alacağım direksiyonu. Bir adam gibi bir gezelim. Yavaş yavaş. Kamera inşallah bir şey olmamıştır. Mikrofon takılıydı da o kırılmasın yeter. No, the next one. And white. Es geht heute relativ früh los. Wir rechnen damit, dass teilweise um halb schon die ersten Journalisten. Ben o kadar giremem. Pistte tanımıyorsun ya, ezbere biliyor. In the curves, maximum 110, 120. On the gerade you can full pull, it's okay. But in the curve you must brake a little bit. Yeah, to 120 speed. Okay. There are another cars on the road. Be careful.
traffic. It's Let's temperature too high. rush hour. In the curves we don't drive cars. Yes, correct. We must behind them. Okay. We can't overtake them. Not too bad, Timur. Yani dayanamadı adam, geçti bizi. Rezilliğe bak Porsche'la. Race start. Yes, the next round. Is it okay? Okay. Put the throttle. Yes, on the left side. Correct. Change. No, it's okay. The way start is you put the brake with your left foot. With your left foot. Yes. So the right foot puts the throttle full, and then you lose the brake. Okay. I try. Yes. Evet, çevirsene bana. Ha. Evet, şimdi yarış başlangıcı deniyorum. Bravo, Timur. But it's okay. It's the first start. It's first time. You know, it was the first start. It's good. İlk deneme için fena değil. Yapıştık şöyle bir koltuğa. Exit, correct. Nasıldın var? Gerildin mi? Hayır, gerilmedim de midem çok kötü. Vallahi ya. It was good. Yes, good. Thank you. Yeah, no problem. We must drive on the left side. Left? Left, yes. Okay. Is this a diesel car? Yes, it's Yeah, diesel. diesel. V8 diesel. Böyle Has, dizel motora bak. 421 horsepower, Oh. 850 Newton meter torque, and we have the newest Porsche injection system. This is from- 2500. This is from Feuerbach, right? Yes, it's from Feuerbach. Nasıl bir dizel motor bu ya? Are you the engineer of this technology? A sub-engineer, yes. Sub-engineer. Yeah. My project No, is, pilot. Pilot, of course. Yeah. no. No engineer, pilot. What a beautiful job. Yes, it's okay. Ah, Yes, correct. Rahşan da denemek ister herhalde bunu. It's diye okay. düşünüyorum. Okay. Yeah. Yes, you must know. Put the P P. on this one. Ah. Yes, correct. Finish. Finished. Thank you. I hope you have fun. Şöyle bir çekeyim şöyle de. Evet. Porsche'la yaptığımız bu deneyim bir fenaydı. Panamera 4S'i, Panamera 4S. Acayip bir makina. Gerçekten böyle büyük bir keyif alarak kullandım arabayı. Ama pistte kullanmak lazım tabii. Yani alet gidiyor. Dizel motorlar çok gelişmiş. Tesla'nın yanına geldik. Ta Türkiye'den aslında gelmemizin sebebi
bu Tesla. Ama bu sefer bak daha estetik sensörler yapmışlar. İşte geleceğin otomobili Tesla. Hatta gelmiş. Geçen seneki fotoğraflar, evvelsi seneki fotoğrafları bende var. Tesla'nın yaptıkları sensörleri çok daha artistik koymuşlar bu yıl. Eski halini de gösterir. Benim içim acımıştı. Şimdi biraz daha güzel gözüküyor en azından. Gidebilirim. Kurulacağım ya, burada gideceğim. Tamam ben gideyim o zaman. Ben geleyim ondan sonra seni kuralım. Who of you would like to start? Yes. You. Okay. Okay. I'm ready. When I start filming, we drive manually first, then automated, and then when we get to a point, I'll say, and now I can read my newspaper, Okay. and you hand it over and, okay, cool. Okay. Thank you very much. Alright, so when you're ready you tell me. Yes. Okay, well, welcome to our highly automated driving development vehicle. This is a little bit different to the last version we had. We have the same function, a level 3 highway pilot functionality, but we also made modifications on the inside. As you can see, we display our Bosch HMI on the screen, and we also have modifications to the steering wheel to activate the system. By pushing the 2 buttons, I will activate the autonomous driving mode when we get to the track. Software upgrade required. Yes. So as you can see, the driver monitoring camera has recognized me. I'm authorized to drive the vehicle. The idea is that this is a fleet managed vehicle and that you would be able to recognize a driver that is registered and also personalize the vehicle, as you can see, with the profile settings, for example, for your seat, the navigation system, the media, and all the applications. So now we'll drive off to the track, and in this vehicle we also have a navigation system. It's a little bit different to a standard navigation system. You'll see why. We normally use this on the highway. We drive this vehicle on public roads for the highway pilot function development. In the context of today, we made a modification so that we can test it here on the test track, and we are in Boxberg, so we will select the route. The destination is Boxberg, and you can see we have 2 options: the manual route or manual and automated. So we obviously want to drive in automated mode, so that's the route we'll be selecting. And now we get a look at the HMI, which gives us an overview of the map. And up here, this is an important feature. This is the drive state indicator. The drive state indicator confirms to the driver at any point in what state the vehicle is, so it's in manual mode. And I have 2 kilometers until I reach the area where I can hand over to the system. So now we'll drive to the handling course. We'll have a loop of the outside first, and then we'll get onto the inside where we can activate the system. Evet, şimdi otonom araç Tesla'dayız. Birlikte gidiyoruz. Birazdan yaklaşık 1.4 kilometre sonra kendi kendine gitmeye başlayacak. Kamera var, demin gösterdim size, tam kadranın ortasında. O sürücüyü tanıyor. Sürücünün kendi setuplarına, koltuğunu ayarlıyor. Nasıl kullanmayı sevdiyse onu ayarlıyor işte. Ve güvenlik anlamında da onunla birlikte de çalışıyor araba. Direksiyonun üstüne konan 2 tane butonla otomatik sürüş aktive ediliyor. Ondan sonra da şimdi ana yola gireceğiz. Bayağı keyifli. Daha önceki senelerde geldiğimde
Bayağı böyle estetik bir durumu vardı. Şimdi bayağı temiz göstermişler. Evet. Motosiklet geliyor dedi ve geçti gördüğünüz gibi. Exactly. So this car is equipped with vehicle-to-vehicle communication. The motorcycle is communicating its trajectory to us. We compare it with our own and we see we are on collision course. So then we get a warning telling us, be careful, there's a motorcycle coming from the left. Aynen, bu artık araçlar birbirleriyle konuşuyorlar. O buna geldiğini söylüyor. Bu buradan soldan uyarıyor. Geliyor diyor ve otomatik pilotta da olsak gitmeyecekti. Evet, şimdi bakın görüntü değişti. And now we see the way the car sees the world. Up here we get the camera data, which recognize the lane markings, the LiDAR point cloud from the laser scanner, and also the radar reflex. And you can see them, they're right here, the blue balls. And that's a technology that we actually use also to create a special layer in the map that we use for automated driving. It's called the radar road signature. Automated mode is available. So the car tells me I can now activate the system. So I will push the two buttons. The car is in control now. The car is now driving itself. The HMI is in the blue mode. And we can see also the state here is on A. We will drive for approximately a kilometer. But the steering wheel is also telling me that it is blue. So the car is in automated mode. Evet, şu an gördüğünüz gibi otomatik arabada gidiyoruz. Kendi kendine gidiyor. Biz sadece oturuyoruz 4 kişi arabanın içinde. Arkada da Menderes var bu arada, çekiyor. Menderes özel Milliyet Gazetesi'nden takip edin onu da. Benim çok eski arkadaşımdır. And now I can read the newspaper if I want to. Yeah, please. Thank you. So this is the good time to read the latest article. What do we have? Front page. The front page. This one here. Yeah. I'll just check the news. At some point I have to return back to control. But at the moment I'm very happy that I can do something else. We're getting close to the end of the route though. So as you can see, the car is telling me I have to take over soon. It's already going to orange mode, and if I don't pay attention because I'm still reading, Please take back control now. I'm still not taking back control. The next escalation point would be for the vehicle to stop on itself on the side of the road. The car will stop now. So the car comes to a complete halt on its own in a safe position. It could be a case I have a heart attack or I'm not feeling well, I can't take control. Then the car could contact emergency services via eCall. But fortunately I'm well, so I can take back control. You are in control now. Tekrar manuel moda geçtik. So now I'm back to manual mode. And you can see the HMI has adapted accordingly. Tesla zaten güzeldi. Bayılıyordum. Şimdi daha da güzel oluyor değil mi böyle? Düşünsene. Menderes. Elektrikli araba zaten güzel abi. Bir de otomatik olunca böyle otonom. Evet. Tadından yenmiyor ya. Tadından yenmiyor. Valla ben bunların yaygınlaşmasını bekliyorum bir otomobil sahibi olup niyetliyim yollara diyorsun. Çıkmak için yani. Niyetliyim diyorsun. Yoksa yani niyetliyim. Yoksa onun dışında bana külfet geliyor İstanbul trafiğinde otomobil kullanmak. Tabii İstanbul trafiğinde bunların beynine yapacak. Tabii ne hale gelecek? O da önemli bir soru. Aynen öyle. Asıl mevzu o. So I'm back in control now. But if I keep talking to you, the car notices I'm not paying attention. It tells me to look on the road ahead, so I have to focus because now I'm in control. If I don't look, it keeps warning me. Evet, etrafa baktığını ve konsantrasyon düştüğünü görüp uyardı. So it sees where I'm looking, the gaze.
is being detected, and that's how it actually knows whether I'm looking on the road ahead or not. Resmen araba dedi ki önüne bak. Yoksa gidemezsin. Uyuduğunu mesela yoruldun ve uykun gelmeye başladı. Alet onu da tanıyor. Kameralar ve algoritma sayesinde dinlenmesi gerektiğini söylüyor. Yoksa tehlikeli bir sürüş olacağını uyarısını yapıyor. Gerçekten çok enteresan. Ve bu güzel tur burada bitiyor. Thank you very much. Thank you. Pleasure. Thank you. Thank you. You're welcome. Şu sensörlerini benim kağıdı alsana. Evet, otonom araç Tesla ile sürüş deneyimi gayet keyifliydi. Muazzam bir deneyim bence, acayip heyecan verici. Chyba, że ty będziesz się cały czas cofał, ja będę gadał krótko. Evet, Polonyalılar da Dobra. böyle ya da Rus ne bileyim bağırıp çağırıyorlar. Şöyle durayım. Evet, geleceğin arabası zaten Tesla'dan gelmişti. Bosch onu daha da geleceğin arabası yaptı. Gerçekten çok etkileyici. İlerleyen zamanlarda işte bu araştırma geliştirmeye boşuna 7-8 milyar dolar ayırmıyor bu firmalar. Nereye harcadıkları ortada. Tesla ile başlamışlar otonom aracı denemeye ve benzinli olmayan ya da yakıtla çalışmayan bir aletle yapması gerçekten güzel işaret. Elektrikli araçtan bu tanıtımı yapıyor olması bize müthiş bir şey. Heyecanlandım. Şimdi biraz da bisiklete binelim. Biraz ilkelleşeceğiz. Ama ilkellik de öyle böyle değil yani. İlkellik dediysem. Evet, bu görmüş olduğunuz arabanın özelliği evinizde bağlı olması. Hani her şeyle bağlıyor ya, nesnelerin internete olayında son nokta. Evden çıkarken işte panjurlarınızı kapatıyor, garajı açıyor. Ondan sonra buzdolabında ne var ne yok onu kontrol ediyor. Yani bir nevi işte geleceğin arabası bu olacak. Bunun bir demosu var, çok uzun. O yüzden girmiyorum, vaktimiz de yok, başka yere gideceğiz. Ama bayağı böyle zaten size göstereyim birazcık, değişik bir içi var yani. Evet, evden çıkıyorsunuz, panjurlar kapanıyor, garaj kapanıyor ve yola çıkıyorsunuz. Enteresan, yakında değil de yani orta gelecekte göreceğimiz teknoloji işte bunlar olacak. Okay, alles klar. Bosch'un eBike'ını deneyeceğim. Buradaki önemli detay Das müsste passen, also wenn es ein bisschen zu niedrig ist, ist es auch egal. bir ABS fren sistemine sahip olması, elektrik takviyeli bir bisiklet. Şimdi onu deneyeceğim. ABS bisiklette nasıl oluyormuş? Bir de şurada şöyle kaygan bir zemin var. Orada da fren yapıp duramayacağımı göreceğim. Evet, bakalım. For you. Thank you. You can a little bit bigger wheel is the
Small. The adjustment screw here. Okay. Evet, elektrikli bisikletle gidiyorum. Elektrik takviyeli bir bisikletle gidiyorum. Görüntü kalitesi nasıl bilmiyorum ama kask kafama küçük geldi, onu söyleyebilirim. Aslında bunu düz yolda yapmamak lazımdı. Çünkü yokuşu çok güzel çıkılıyor bununla. Biraz esti. ABS'nin bisiklette olması hakikaten enteresan bir his yalnız. Burada bir testler yapıyorlar ama biraz basalım ya. ...30 kilometre hızla çıktım. Yol bozuk, sallanıyor. Siz dağıldınız tabi, dur. Porsche dönüp duruyor ya. Nasıl bir alet. Ne zamandır bisiklete de binmiyordum. Kıçım ağrıyacak. Frenlerde çakı gibi. Bunda kaydırmak yok. Öyle mi şimdi? Vallahi bayağı sağlam fren yapıyor alet. Şurada duman basıyorlar. Ne yapıyorlar onu anlamadım. Gitmemiz yasak mı acaba oralara? Oraya gelme dedi. Aa dur. Adam bir şey yapacak. Omzumdaki kameradan göreceğiz şimdi ne yapacağını. Ha, bisikletli yolladı. Vay. Önce görüşü bozuyorlar. Görüşü bozduğu sırada bir bisiklet de önüne çıkıyor. Senaryoya bak sen. Frenlemeyi seyrettik. Şunlar da sensör herhalde. Gidelim bir ABS testi yapalım. Otomatik vites bir de. Ya da varsa da ben bilmiyorum. Şimdi bir kaymayı deneyeceğim. Evet. Yoldan çıkmadan gittik.
Neler olmuş ya, bisiklet sistemine bak ya. Bir de buradan yapalım. This one. Just this one, ABS. Yeah, just front brake. Ha. And you will see it's quite different and very impressive. Okay. Trust in me only, but be slowly. You can also take both brakes, but at the end, just use. Okay. ABS. No ABS for rear wheel, only front wheel, only left. Okay, thank you. Try it. Sen bana söylemedin ki sadece ön frende ABS var diye. Ben de arka frenle yardırıyorum. İnip kaç adım kaydırdığımı sayacaktım ya. Şöyle dönelim bakalım. Wow, bayağı hissettim. Yes. You see? Yes. Impressive, right? I feel it. Thank you. Without instructor, without Stefan, you see the system, right? And what the system can do. Okay. Evet, şimdi çok enteresan bir yerdeyiz. Tuna bizim takipçi, benim takipçi sağ olsun. Dedi ki abi buradaysanız buluşalım. Beni de aldı getirdi böyle bir çatıya ve Karayip kumlarının olduğu bir yere getirdi. Tuna ne diyorsun, burası nasıl mekan böyle? Şehrin stresinden uzaklaşıp birkaç dakikanız da olsa böyle bir plaj havası olsun, deniz havası. Timur abimle keyif yaptık. Çok güzeldi. Hakikaten öyle. Sağ olsun. O da burada çalışıyor. Türkiye'de yaşamış uzun yıllar. Ankara'dan gelmiş. Şimdi de Stuttgart'ta. Stuttgart'ta mısın? Stuttgart abi. Neler yapıyorsun? Bir anlatsana, tanısınlar seni de. Abicim ben paramedik olarak çalışıyorum. Hayat kurtarıyorum. Tıbbi acil müdahale. Acil müdahale. Gene o şekilde hayatımı devam ettiriyorum. Senin takipçinin, büyük takipçinin, Ekin'in güzel takipçisiyim. Mehmet Turgut'u çok seviyorsun. Mehmet Turgut'a bayılıyorum. Barış'ı seviyorum. Şenay ablaya da saygılarımı sunuyorum. Eyvallah, süper Tunacığım, çok teşekkürler. Sağ ol abi. Aklınız olsun, Stuttgart'ta böyle büyük bir alışveriş merkezi var ve onun çatısında gördüğünüz gibi bakın burada bitiyor olay. Şuradan itibaren de otopark. Böyle değişik Galeriya Kaufhof'un çatı katı. Adres de burası. Aklınızda olsun, böyle plaj konseptli teras var burada. Teşekkürler Tunacığım. Bizde bak, bunlar hep bilgi.